Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra Aztek, Escort Teknoloji, Logo Yazılım, Reader, Gimat Mağazacılık, Batı Söke, BMS Çelik hisseleri analiz edeceğiz. Ardından önümüzdeki hafta için yükseliş beklentim olan Sahol ve Kocaer hisselerine bakacağız arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını, tamamen eğitim amaçlı olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi endeksimizde başlayalım arkadaşlar. Endeksimizde geçtiğimiz hafta Perşembe gününe kadar düşüşler vardı arkadaşlar. Perşembe günü ve Cuma günü gelen yükselişlerle birlikte tekrardan 7907 Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmış bulunuyor. Fakat şu anda çok yakınında 8058 ve hemen ardından 8120 seviyelerinde dirençleri var arkadaşlar. Ancak buralar geçildikten sonra önümüzdeki dönem için şu 8500 seviyesini tekrardan deneyebileceğini düşünüyorum. Şu anda Ekim ayından beri şu alt tarafta 7400, üst tarafta da 8120 seviyesi içerisinde fiyatın gidip geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şu anda daha önceki videolarda da söylediğim gibi endeksimiz henüz güven vermiyor. Ancak bu 8500 seviyeleri yukarı yönlü kırılıp üzerinde de 2 gün yükselişte kaldıktan sonra yeni girişler için uygun bulabileceğimi söylüyorum arkadaşlar her zaman. Şimdi şöyle bir 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte Cuma günü itibariyle endeksimiz al konumuna geçmiş durumda. Fakat VIX Fix indikatörümüzün çok güçsüz gözüktüğünü görüyoruz. Şu gri mumlar neredeyse dibe gelmiş durumda. Bakın daha önce mesela şu bölgelerde gri mumlar çok düşük seviyelere gelmiş. Akabinde bir düşüş yaşamışız. Ondan önce bakın şu dönemde tekrardan gri mumlar çok düşük seviyelere gelmiş. Arkasından tekrar bir düşüş yaşamışız. Daha geriye gidelim. Bakın şu işte 20 Kasım, 21 Kasım tarihlerinde çok düşük seviyelere gelmiş. Arkasından tekrar bir düşüş yaşamışız arkadaşlar. Bakın şu dönemde de VIX Fix indikatöründeki gri mumlar tekrardan çok kısa hale gelmiş. Neredeyse diplerde. Bakın yükselmekte zorlandığını görüyoruz ve akabinde tekrardan bir düşüş gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla önümüzdeki hafta işte pazartesi, salı günleri dikkatli olmak lazım. Belki şu 8047 seviyelerine doğru tekrar bir yükseliş, buralarda zorlanma, daha sonra akabinde tekrar bir düşüş yaşayabiliriz. Haftalık grafiğe bir bakalım. Haftalık grafikte 7790 Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde kalmamız güzel. Fakat dediğim gibi şu günlükte gösterdiğim 8051, 8123 bu seviyeleri geçmekte zorlanıyoruz arkadaşlar. Buralardan tekrardan bir düşüşle karşılaşabiliriz. Böyle bir senaryoda ilk etapta desteğimiz 7717 seviyeleri. Oralarda kırılırsa eğer tekrardan 7400 seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz. Dediğim gibi ancak bu iki seviye geçildikten sonra 8023 seviyesi geçildikten sonra tekrardan bir 8500 seviyesine doğru bir atak yaşayabiliriz endeksimizde. Şimdi Aztek hissesine geçiyorum. Aztek hissesi şöyle 30 Kasım tarihinden itibaren Kaufman hareketli ortalaması olan 148.4 seviyesinin altında seyrediyor. Şöyle bir defa bu seviyeyi yukarı yönlü kırmaya çalışmış fakat başaramamış, tekrardan yönünü aşağıya çevirmiş. Şu anda hissemiz sat konumuna da döndü. 128.6 Fibonacci desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Buranın kırılması durumunda ilk etapta 101.6 seviyesine doğru bir düşüş beklerim. Önümüzdeki dönemde bu seviyede kırılırsa eğer bir alt desteğimiz 80.15 seviyeleri olur arkadaşlar. Şu an bu 128.5 seviyesinden bir desteğini alabilirse eğer yukarı yönlü senaryoda 148.4 Kaufman hareketli ortalamasına doğru tekrar bir deneme beklerim. Burayı geçemeyip tekrardan düşüşle karşılaşırsa düşüş teyit aldı diyebiliriz arkadaşlar. Burayı geçerse eğer ilk etapta 172.1 seviyesine doğru da bir hareket görebiliriz. Şimdi Escort Teknoloji hissesine geçiyorum. Escort Teknoloji hissesi de şöyle 13 Ekim tarihinden bu yana yatay bir seyir içerisinde. Alt tarafta 42.66, üst tarafta ise 54.40 seviyesi arasında fiyatımız gidip geliyor arkadaşlar.
Şu anda Kaufman hareketli ortalamasının altında. Kaufman hareketli ortalaması 50.25 seviyesinde. Bu seviyeye geçilmeden, üzerinde de 2 gün yükselişte kalmadan, daha doğrusu yatay bir seyir olduğu için aslında 54.40 seviyesi geçilip üzerinde de 2 gün yükselişte kalmadan yatay seyir bitti, artık yükselişe geçiyor diyemeyiz arkadaşlar. Şu anda önümüzdeki hafta itibariyle 50.25 seviyesinin üzerine atabilirse tekrardan 54.40 seviyelerine doğru bir deneme görebiliriz. Eğer ki pazartesi salı günü bu 50.25 Kaufman hareketli ortalamasını geçemeyip tekrardan yönünü aşağı çevirirse, ilk etapta şuradan daha önce destek almış 45.70 seviyesi, tekrardan buraya doğru bir düşüş. Orası da aşağı yönlü kırılırsa eğer 42.66 Fibonacci desteğimize doğru bir düşüş meydana gelebilir. Bu seviyeler kırılırsa eğer yataylık bitti. Artık düşüş trendine geçiyoruz diyebiliriz. Bu durumda ise bir alt desteğimiz 35.40 seviyesinde arkadaşlar. Şimdi Logo hissesine geçelim. Logo hissesinde Ekim ayında başlayan yükselen bir regresyon kanalı içerisinde hareketin devam ettiğini, fakat 6 Aralık tarihinde hem bu regresyon kanalını aşağı yönlü kırdığını hem de 76.45 Kaufman hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Alfa trend indikatörümüze göre henüz sat konumunda değil, henüz sata dönmüş durumda değil. Fakat Kaufman hareketli ortalamasının altında kalması kötü. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gördüğünüz tepki Kaufman hareketli ortalamasına kadar gelmiş. 76.45 seviyesine kadar. Fakat oradan dirençle karşılaşıp Cuma günü yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Pazartesi günü de eğer düşüş yönlü devam etmesi durumunda düşüş teyit aldı. Düşüşe devam edebilir diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bu durumda ilk desteğimiz 68.85 seviyesinde. Önümüzdeki dönem burası da kırılıp altında 2 gün düşüşle kalması durumunda 61.45 seviyelerine doğru tekrar bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Eğer ki pazartesi salı günü 76.45 Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırabilirse, ilk etapta 85.25 seviyelerini tekrardan denemesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Reader hissesine geçiyorum. Reader hissesi de 6 Aralık tarihinden bu yana Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Cuma günü yükselişiyle birlikte 25 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir yükseliş gelmiş. Fakat orayı geçememiş arkadaşlar. Şöyle 4 saatlikte bir düşen regresyon kanalı çizmiştik Reader hissesi için. Bunu Cuma günü kırmış gözüküyor. Üzerine atmış. Fakat şuradaki 24.94 seviyesindeki Fibonacci direncini geçememiş arkadaşlar. Diğer taraftan VIX Fix indikatörümüzün gri mumunun çok kısalmış olduğunu ve hareketin güçsüzleştiğini görüyoruz. Bu düşen regresyon kanalını yukarı yönlü kırmış olmasına rağmen hala da güvenli değil arkadaşlar. Pazartesi günü tekrardan bir düşüşle karşılaşılabilir. Bu hissede dikkatli olmak lazım. Eğer ki 25 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasını geçmeyi başarabilirse ve üzerinde de 2 gün yükselişle kalabilirse, ilk etapta 29.94 seviyelerine doğru tekrar bir deneme bekleyebilirim arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasını geçemeyip yönünü aşağı çevirirse eğer 21.92 seviyesine doğru tekrar bir düşüş görebiliriz. Bu seviyede önümüzdeki dönem kırılırsa 19.32 seviyelerinde bir Fibonacci desteğimiz daha var arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz Gimat Mağazacılık. Evet, bu hissemizde de gördüğünüz gibi 28 Ağustos tarihinde hissemiz sata dönmüş durumda. Ve bir daha da Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atamamış. Bakın şurada bir kere oraya kadar yükselmiş 15 Eylül tarihinde, fakat başaramamış. Daha sonrasında 13 Kasım, 14 Kasım, 15 Kasım, 16 Kasım, 17 Kasım, 20 Kasım, 21 Kasım tarihlerinde tekrardan Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir yükseliş yapmış. Fakat burayı bir türlü geçemediğini görüyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan yönünü aşağı doğru çevirmiş. Şu anda 6.92 seviyesi destek olarak gözüküyor. Önümüzdeki dönem buraya doğru bir düşüş bekleyebiliriz. Şu anda Kaufman hareketli ortalaması 8.51 seviyesinde. Ancak bu seviye yukarı yönlü kırılıp 2 günde üzerinde yükselişle kaldıktan sonra bu hisse için düşüş bitti diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir durumda
ilk etapta 9.92 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz. Buralarda geçilip üzerinde 2 gün yükselişte kaldıktan sonra 11.79 seviyesine doğru hareketin devamı da görülebilir. Şu belirttiğim destek seviyesi 6.92 destek seviyesi aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir alt desteğimiz 4.72 seviyelerinde arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız orta vade için ucuz hisseleri belirlediğimiz Williams indikatörünü kullandığımız yöntemle bu hisseyi değerlendirmemi istemiş. Bunun için önce haftalık grafiğimize geçiyoruz. Sonrasında VIX indikatörünü kapatalım. Onun yerine Williams yüzde aralığı indikatörümüzü ekleyelim. Evet, şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Mesela daha önce şu Mayıs 2022 döneminde eksi 90 seviyesinin altına düşmüş. Sonrasında güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %358'lik bir yükseliş gelmiş. Daha sonrasında 4 Eylül haftasında eksi 90 seviyesinin altında düştüğünü görüyoruz. Ve akabinde 25 Eylül haftasında, 2 Ekim haftasında, 9 Ekim haftasında, 16 Ekim haftasında ve 23 Ekim haftasında eksi 90 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz. Sonra 4 Aralık haftasında tekrardan eksi 90 seviyesinin altına atmış ve geçtiğimiz hafta itibariyle fiyat düşmüş olmasına rağmen Williams indikatörü yönünü yukarı çevirmiş ve eksi 90 seviyesinin üzerinde şu anda. Bakalım kaç tane toplama yaptırmış. Şöyle bir işaretleyelim. Şurada 1, şurada 2, şurada 3, şurada 4, şurada 5, şurada 6 ve son olarak 2 hafta önce 7. kez bize toplama yaptırmış bu strateji arkadaşlar. Bu arada bu stratejinin nasıl uygulandığını öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar şuraya yukarıya kartını bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Şu ana kadar 7 defa toplatmış ve geçtiğimiz hafta itibariyle fiyat düşmüş olmasına rağmen Williams indikatörü eksi 90 seviyesinin üzerine atmış. Ben artık buralardan önümüzdeki haftalar için yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Belki şu 6.91 seviyesine kadar da düşüp oralardan da yukarı dönebilir. Ama daha fazla artık düşmesini beklemiyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi Batı Söke hissesine geçiyorum. Evet, Batı Söke hissesi Cuma günü itibariyle 12.53 Fibonacci direncinin üzerine atmaya çalışmış. Aynı zamanda 13.50 Kaufman hareketli ortalamasına kadar da yükselmiş. Fakat bu seviyenin altında kapatmış. Şu an bu 12.53 seviyesindeki Fibonacci direncini aşmaya çalışıyor. Çok hafif üzerinde kapatmış gözüküyor arkadaşlar. Pazartesi günü önemli olacak. Eğer ki buradan tekrar yönünü aşağı çevirirse ilk etapta 10.63 seviyelerine, sonrasında da 8.26 seviyelerine doğru düşüş görebiliriz. Kaufman hareketli ortalaması olan 13.50 seviyesinin üzerine atabilirse tekrardan 15.53 seviyelerine doğru bir yükselişte görebiliriz arkadaşlar. Hissemiz 13 Aralık 2023 tarihinde satı dönmüş durumda. Eğer ki Kaufman hareketli ortalamasını geçemeyip pazartesi salı tekrar böyle bir yönünü aşağı çevirirse düşüş teyit aldı diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de hissemiz sat konumunda. Henüz tekrardan al konumuna geçmemiş vaziyette. Haftalığa bir bakalım. Haftalıkta 11.31 Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde olması güzel. Bu uzun vade için henüz hala da yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Şimdi bir diğer hissemiz BMS Çelik Hasır. Evet, bu hissemizde de uzun süredir yatay bir seyir olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Alt tarafta 15.63 seviyesi, üst tarafta da 22.22 seviyesi. Yani bu aralıkta hissemiz hareket ediyor. Şu anda şurada bir Fibonacci direncimiz varmış. Aynı zamanda Kaufman hareketli ortalamasından geçiyor. 18.16 seviyesi. Cuma günü bunun üzerine atması güzel. Fakat bir gün daha bunun üzerinde yükseliş görmemiz gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla bu hisse için pazartesi günü önemli olacak. Eğer bir gün daha üzerinde yükselişte kalabilirse önümüzdeki dönem için şu 22.22 seviyelerini tekrardan deneyebilir arkadaşlar. Eğer ki pazartesi günü bu 18.16 seviyesinin altında düşüşle kapanırsa tekrardan ilk etapta 16.91 seviyelerine, daha sonrasında da 15.65 seviyelerine doğru bir düşüşte görebiliriz. Şöyle 4 saat diye bir bakalım. Evet, 4 saatlikte hissemiz al vermiş. Fakat VIX indikatörümüzdeki gri mumların ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar.
Bu hareketin güçsüz olduğu anlamına gelir. Buralardan tekrar bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bakın şuralarda daha önce hareket güçsüzleşmiş. Fakat yukarı yönlü fiyat yükselmeye devam etmiş. Akabinde sert bir düşüş gelmiş arkadaşlar. Belki yine yukarı yönlü devam edebilir. Ama burası biraz beni tedirgin ediyor arkadaşlar. Şu gri mumların daha uzun olması gerekiyordu. Bakalım, takip edeceğiz. Haftalık grafiğine bir bakalım. Evet, haftalık grafikte Kaufman hareketli ortalaması olan 17.09 seviyesinin üzerinde kalması güzel. Şu anda uzun vadeli yükseliş trendini koruyor. Bakalım, takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki hafta için yükseliş beklentim olan Sahol ve Kocaer hisselerine geçiyorum. Sahol ile başlıyorum arkadaşlar. Sahol şöyle bir yatay seyir içerisindeydi. Şu dönemden itibaren, böyle Eylül döneminden itibaren alt tarafta 54.30, üst tarafta ise 65.10 seviyelerinin arasında bir hareket vardı. Şu anda 65.15 seviyesini Cuma günü itibariyle yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. VIX indikatörümüzde de böyle bir güçsüzlük görünmüyor. Gayet iyi. Pazartesi günü de burada bir yükselişle kapatması durumunda hareketin yukarı yönlü devam etmesini beklerim arkadaşlar. Böyle bir durumda 78.50 seviyesi önümüzdeki dönem için hedef fiyatımız olur arkadaşlar. Şöyle haftalığına da bir bakalım. Haftalıkta da 55.45 Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor. Gayet iyi. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bakın, haftalıkta Ağustos 2021 tarihinde al konumuna geçtikten sonra bir daha sata dönmemiş bir hisse arkadaşlar uzun vadede. Uzun vadede trendini koruyor. Günlükte de 16 Kasım tarihinde ala dönmüş ve o tarihten bu yana baktığımızda %12.96'lık bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Gayet iyi. Ama dediğim gibi pazartesi gününü de bir takip etmek lazım. Pazartesi günü de yükselişte kalabiliyorsa belirttiğim hedef fiyata doğru devam etmesini beklerim. Eğer ki pazartesi günü bir düşüş gelirse ilk desteğimiz 65.15 seviyesi olur. Ancak buralardan tekrar desteğini alıp yönünü yukarı çevirirse o zaman yeni pozisyonlara giriş için uygun olabilir arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz Kocaer hissesi arkadaşlar. Kocaer hissesi henüz günlükte sat konumunda. 5 Aralık 2023 tarihinde sata dönmüş. O tarihten sonra çok bir düşüş yaşamamış. Tekrardan yönünü yukarı çevirmiş olduğunu görüyoruz. Şu anda 29.66 Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde 2 günde yükselişte kaldığını görüyoruz. Bu gayet iyi. Williams indikatörümüz gri mumlarının seviyesi de gayet iyi. Diplerde değil. Dolayısıyla hareket güçsüz değil arkadaşlar. Bir 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte şurada ala dönmüş durumda. Bu da iyi. 29.96 seviyesinde bulunan Fibonacci direncini de yukarı yönlü kırmış gözüküyor. Şöyle haftalığa bir bakalım. Haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamasından geçtiğimiz hafta itibariyle desteğini almış gözüküyor arkadaşlar. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamız 28.70 seviyesinde. Dolayısıyla hareketin yukarı yönlü devamını bekleyebiliriz. Bu hissemizde de uzun süredir yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Üst tarafta 35.30, alt tarafta ise 26.60 seviyesi arasında fiyat gidip geliyor arkadaşlar. Şu anda ben önümüzdeki dönem için tekrardan 35.30 seviyesini bir test etmesini beklerim arkadaşlar. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.